Şöyle morka bir baktım. Çocuğu musalla taşında parmağın şöyle hareket ettirdiğini hissettim. Hissettim değil, oynadı zaten. Onu aldım, yüzünü açtım. Çocuk da nefes almaya çalışıyor. Acilin önüne kadar girdim. Hocam dedim, yaşıyor, yaşıyor diye feryat ederek bağırdım. Kucağımdan aldılar çocuğu. Ama benim dermanım kalmadı. Dizlerimin üzerinde çöktüm. Nereden aldınız? Hangi enkazdan? Enkazdan değil dedim. Ben dedim. Yani ben var ya, bağırarak ağlayasım geliyor. Öyle bir şey ki. Uyumadım dersem belki insanlara saçma geliyor. İnsan 10 gün uyumaz mı? Vallahi can olunca uyumuyor. İkiz bebek anne. Şu bina. Kaçarken bebekleri kucağına almış bu şekilde. Ben ayaklarından tuttum. Çocuklara dayanamadım. Ceset torbasına o şekilde kondu. Belki de o şekilde de gömüldü. Zaten kefen nasip olmadı. Hastane buradan 5-6 kilometre uzakta. Bir 2 kilometre kaldığında gözlerini açtı. Gözlerini açtı, bana baktı. Allah dedi. Allah. Selavat getirdi. Son sözü Allah'tı, biliyor musunuz? Ben Ahmet Vurgun. 1979 İskenderun doğumluyum. Yıkılan binalar Sarımazı, Belen Sarımazı'ya bağlı. Burada yaşıyorum. Şükürler olsun canımız sağ ama arkada gördüğünüz gibi binalarda, enkazlarda çok dostlarımız, arkadaşlarımız, akrabalarımız vefat etti. Acı büyük. Konuşulacak çok şey var ama sözün, kelimelerin bittiği yerdeyiz şu an. Deprem olmadan akşam Kıbrıs'tan kızım ve damadım ve torunum gelmişti. Evde oturduk 12'ye 1'e kadar. Artık yatalım dedik. Yattık. 4'ü 17 geçe, yani bir sallantı değil. Evler hareket ediyordu kalktığımızda. 90 saniye o deprem var ya, bitmek bilmedi. O 90 saniye o kadar bir uzun süredi ki sanki saatler sürdü. O 90 saniyede sadece ağzımızdan çıkan kelime Allah selavat getirmekti. Başka bir şey yoktu. Tabii mahşer günüydü. O binalardan bağırtılar, imdat şeyleri, sesleri, hangi birine el atacağımızı bilmiyoruz. Hangi birine? Araç yok. Çıkarttığımız yaralıyı, ölüyü gönderecek şeyimiz yok. Yaralıları böyle binaların yan taraflarında güvenilir yerlere bırakıyoruz. Arkadaşlar, arabası olan arkadaşlar acil yaralıları karga tulumba hastanelere taşıdık. Aynı şekilde ben de yaptım. Enkazda ikinci bina kontrolüne gittiğimde yaşlı bir yatalak bir teyzemiz vardı. 85-90 yaşlarında. Yatalak, kalkamıyor belli. Tavan teyzemin üstünde, bacaklarına düşmüş. Koskoca apartmanın tavanı bacaklarında. Kızının eli annesinin üstünde. Annesinin üstünde bu şekilde. Yatağın yan tarafında o şekilde yüzü koyup vefat etmiş. Damat arka tarafta. O teyzenin lafı var ya, hiç unutmuyorum. Oğlum dedi, ben yaşlıyım zaten. Bana yardım etmeyin. Çocuklarımı kurtarın. Dönüp bakamıyordu yani kolon arkasında. Yani biz görüyorduk, ayak uçlarının tarafındaydı çocukları.
Bana yardım etmeyin. Ben yaşamışım zaten. Benim evlatlarımı kurtarın. Ama oysa evlatlarına baktığımızda çok kötülerdi, ölmüşlerdi o anda, hareketsizlerdi. Teyzeyi kurtaralım dedik. Yapacak hiçbir şey yok elimizde. Teyze iyi, sadece kolonlara dam altı şeyde üstünde. Teyzeyi kurtaramadık, çekemiyoruz, ağlamıyoruz. Zor çünkü, kurtarılması zor. Ancak bir vinç gelecek, vinç kaldıracak kolonu. O şekilde teyzeyi çekebileceğiz. Yani öyle bir şey şansımız yok. Ümidimiz kalmadı teyzeyle. Bıraktık başka yerlerde daha kolay alabileceğimiz yaralıları, cesetleri maalesef yaralı pek nadir karşılaştık. Genelde hepsi vefat etmişti. Ben ilk aldığımda burada da çok şey yaptım. 300 metre ileride bir bina yine yıkılmıştı. O binada çalışma yaptık. Binada 25-30 yaşlarındaki bir genç çocuk enkazdan odaların içinden sürünerek geldiğini gördük. Ama can havli. Yani öyle bir şey ki son dakikaları diyebilirim. Balkonun şeyinden, penceresinden orada yığıldı kaldı. Şuuru kapalıydı. Onu çektik çıkarttık. Yaralı ama gözleri kıpırdıyordu. O esnada ondan önce de 2 tane cenaze çıkartmışız. Yerde. Arabam yok. Yoldan E5'ten geçen arabaya el ettim. Dur dedim. Artık böyle herkes birer itfaiye eri. Arkadaş durdu. Dedim yaralı var, bunu hemen hastaneye yetiştirelim. 2 tane dedim ölü var. Abi dedi, rahmetlileri nasıl koyacağız? Bağaca koyalım kardeş. Yaralıyı arka koltuğun üzerine koyduk. Cesetleri ikisini bağaca. Karga tulumba. Yaralı hastane buradan 5-6 kilometre uzakta. Bir 2 kilometre kaldığında gözlerini açtı. Hastaneye 2 kilometre kaldığında gözlerini açtı, bana baktı. Allah dedi. Allah. Selavat getirdi. Allah diyerek son sözü Allah'tı, biliyor musunuz? Tatlı bir şekilde gözlerini yumdu. Sadece bir el titremesi oldu. Titredi şu şekilde. Gözlerini yumdu. Bildim ama öldü. Hastaneye gittik. Hastanede zaten hastane tam bir mahşer alanı. Sadece yıkılan binalar burası değil. Hatay yıkıldı. İskenderun'dan, etraftan gelen yaralılar, cesetler. Yani trafik öyle bir trafik ki hastanenin acilin önü bildiğiniz gibi değil. Sıra bize geldi. Doktor nabzına baktı. Dedim abi arkadakiler ölmüş. Ben onu biliyorum ama bu yaralıydı. Dedim bunu yapın. Hayata döndüremeyiz mi? Nabzına bakıldı. Gözünün içine baktı. Dedi Allah rahmet eylesin dedi, morka. Tabii orada hastane personeli yetersiz. Yani ya ölüyü hasta personeli alır morka götürür. Ama öyle değil Doğan. Kendi imkanlarımızdan morga biz götürdük. Önce 2 ölüyü aldık. Morgun içine koydum. Morgun kapısı zaten açık. Morgun kapısına yöneldim. Ya ne görelim? Yüzlerce, binlerce insan. Birçoğunun yüzü açık. Yaralı, yolda vefat eden de en son içimden yapmadım. Dedim belki ölmemiştir dedim. 1-2 kontrol ettim, böyle yaptım falan. Ölmüştü, o da rahmetli olmuştu. Morga geçirdim. Şöyle morga bir baktım, sahipsiz. Belki hepsi bir aileden. Kimsenin şeyi yok ama dışarı feryat figan. Şöyle bir çekim yapayım dedim ya. Ben bu kadar depremin bu kadar etkili olduğunu, bu kadar insanın öleceğini tahmin bile edemiyordum. Morga girince dedim eyvah, bu 1-2 saatte bu kadar insan ölmüşse
Allah yardımcımız olsun dedim. Çocukları bir çekeyim, bir ufak bir görüntü alayım dedim. Kamerayı açtım. Zaten çocukları çekmeye yakın kaldırdım. Yıkama taşının üstünde kaç tane o çocuk olduğunu bilmiyorum. Bayağı bir vardı. Çocuğu musalla taşında, yıkama taşında yüzü örtük çocuk, bebek daha. Yani 2 ile şu an o anki şeyi bilemiyorum. 2 ile 4 yaşında arasında bir çocuk. Eli şu şekilde yıkama taşının şeyinde, o dikkatimi çekti. Parmağın şöyle hareket ettirdiğini hissettim. Hissettim değil, oynadı zaten. Hatta orada videoda da konuşmamız var. Yaşıyor parmağını oynatıyor. Onu aldım, yüzünü açtım. Çocuk da nefes almaya çalışıyor. Nefes almaya çalışıyordu. Kucağıma aldım. Öyle bir koşu. Hastanenin morgu arka tarafta. Acilin önü. Tahmini 150 metre. O koşu var ya, diz kapaklarım, dizlerimin çözüldüğü koşuydu. O kadar uzun bir koşuydu ki acilin önüne. Acilin önüne kadar girdim. Hocam dedim, yaşıyor diye feryat ederek bağırdım. Kucağımdan aldılar çocuğu. Ama benim dermanım kalmadı. Dizlerimin üzerine çöktüm. O esnada acil müdahale odasına aldılar. Ben kapıyı açtım, böyle izledim çocuğu. Dedim inşallah canlanır. Tabii hemşire, hasta bakıcılar veriyorlardı. Oksijen veriyorlardı. Doktor kalp masajı yaptı. Çocuğun normal bir şekilde karnı inip kalktı. Hatta bir iki defa da şöyle gözlerini açar geri yumdu. Ama çocuk canlandı. Çocuk canlanınca hemşire aldı kucağına. Dedi hemen dedi yoğun bakıma alalım bunu. Çocuk hayatını kurtardı. Abi dedi, çocuğun babası mısınız? Yok dedim, ben tanımıyorum çocuğu. Nereden aldınız? Hangi enkazdan? Enkazdan değil dedim. Ben dedim yani ben var ya, bağırarak ağlayasım geliyor. Öyle bir şey ki. Hangi enkazdan aldınız dedi. Dedim ben enkazdan almadım ablam dedim. Buraya dedim cenaze getirdim, morga koydum. Morgdan çıkarken dedim çocuğu fark ettim parmağının oynadığını. Morgdaki çocuğu ben tanımıyorum dedim. Morgdan mı aldınız dedi. Evet dedi. Ciddi misiniz dedi. Dedim tanımıyorum ablam, çocukla ilgilendin yeter. Hemşire bile orada. Gözyaşlarını döktü. Yani kolay bir mesele değil. Bir yarım saat kadar bekledim ben. Tekrar giren çıkana sordum yoğun bakımı. Dedim az önceki bebek nasıl? Abi çok iyi dediler çocuk. Şöyle artık orada beklemem bir şey ifade etmiyor. Çünkü enkazdaki yaralı insanlar, enkazın altındaki insanlar bizleri bekliyor. Yani belki bir tane kurtarırım hesabıyla. Bıraktım geldim. Ha pişmanlık duydun mu? İkisinin arasındayım. Pişmanlık duymadım. Hatta duydum da, ikisi de bak, ikisini de aynı şey diyorum. Çünkü duymadığım konu arkamdaki binalarda burada tanıdığım insanlar çok. Buradaki insanlar, enkazdaki insanları düşünerek zaten dedim çocuk hayatını kurtardı. Dedim yaralı insanlara yardım bekleyenler var dedim. Ona yöneldim. Pişman olduğum konu da çocuğa ulaşamıyorum. Çocuk hayatını kurtardı. Kayıt yok, isim yok hastanede. Kaydı olsaydı belki nereye, hangi hastaneye gittiğini bulurduk. Ulaşamadım çocuğa. Annesinin babası o zaman öldü dediler. Yani onlardan morguna, ama nereden bileceksin hangisi? Öyle geldik buraya, çalışmalarda bulunduk. Hatta deprem akşamı ben orada Belen'de balıkçıydım. Namık Halil abim vardı, bu binada oturuyor. Bu binanın arkasındaki binada daha doğrusu. O da yerle bir. Namık abiyle esnaf olduğumuz için yan komşumdu. Namık abi geldi, hiç kahve de ikram etmiyorsun dedi. Dedim olur Namık abi, kahvenin lafı mı olur? Kahvemizi de içtik. Son kahveydi biliyor musun? Namık abinin son kahvemizi içtik.
Bu arkadaki binada aynı akşamın sabahı buraya geldim çalışmaya. Namık abiye gece saat 1.30-2 sularında evini bildiğim için binasını hangi katta hangi şeyde orada çalıştık. Salonda çekyatın yan bir şekilde Namık abiye ulaştık. Akşam üzeri çıkarttığımız için Afat falan hepsi buradaydı akşam. Abi tanıyor musun bunu dedim Afatçı. Evet dedim benim sevdiğim abimin biri. Çok enkazlarda çalıştım dedi. Namık abi ne kadar güzel ölmüş dedi ya. Hiç dedi bir yerinde yara yok. Kanama yok. Bir de yakışıklı bir adam. Tabii dedim ya. Hemen telefondaki Namık Ali'nin WhatsApp resmini gösterdim. Namık abi rahmetli zaten yakışıklıydı dedim. Ne Namıklar gitti, ne canlar gitti. İkiz bebek anne. Şu bina. Kaçarken bebekleri kucağına almış bu şekilde. Öyle bir sarmış ki şu şekilde. Şu şekilde. Enkazdan tozu, toprağın, taş, kumun içinden çıkarttık. Anne çok kötü ölmüştü. O şekilde bebekler kucağında şu şekilde. Kolunu ayıramadı biliyor musunuz? Afatçılarla biz. Ayıramadık. Ben ayaklarından tuttum. Çocuklara dayanamadım. Ceset torbasına o şekilde kondu. Belki de o şekilde de gömüldü. Zaten kefen nasip olmadı. Kimseye nasip olmadı. 10 gün çalıştım. 10 gün aralıksız. Uyumadım dersem belki insanlara saçma geliyor. İnsan 10 gün uyumaz mı? Vallahi can olunca uyumuyor. Şöyle baktığın zaman can diyor. Sonuçta enkazlarda canlı insanlar var. 3'e 4'e kadar gece çalışıyordum. 4'ten sonra diyordum ya biraz dinleneyim. Kafamı yastığa koyuyordum. Eşim bana ne dedi biliyor musun? Ya dedi afatçılar var, çalışan var. Niye bu kadar yoruyorsun kendini? Kafamı yastığa koyduğum zaman içimdeki his neydi biliyor musunuz? Ya ben burada yatıyorum. Ya ben enkaz bölgesinde olsaydım belki denk gelirim. Bir yaralı kurtarabilirim. Bir taş da ben atabilirim enkazlardan. Yüklerini hafifletirim diye düşüncesiyle uyuyamadık. Cesedi 3 gün sonra yanına yaklaşılamıyor öldükten sonra. İlk bir hafta kokularla 2-3 maskeyle birlikte çalıştık. İnsanoğlunun kaldıramayacağı şey var derler ya. Demek ki insanoğlunun kaldıramayacağı bir yük yokmuş. Ders alan çok mu oldu? Çok oldu. Çok ders alan oldu. Gece gündüz sosyal medyada elinde alkol şişeleriyle paylaşanlar şimdi namaz kılarken cami, dini bilgiler paylaşmaya başladı. Birçok arkadaşım. Rabbim herkese ders alanlardan eylesin bizi. Şu olay çok büyük. Yani sadece biz bunu yaşadık diye değil ha. Tüm Türkiye'deki tüm Müslümanlar bizlerden, şu bölgeden ders alması gerekir. Özüne dönmesi gerekir. Müslümanlığı yaşaması gerekir. Rabbim Müslümanlığı yaşayanlardan eylesin bizi. Dün yaşadım bunu hatta. Benim oradan yoldan geçerken yemek yemeye geldiler. Buyurun ettik. Ya bir basit bir dürüm. 4 kişiler. 2 de çocukları var. Çocukları da yani birer dürüm bitirecek çocuk. Her biri 12-13 yaşında, 11 yaşında. Bize 2 tane dürüm yapar mısın dedi. Tabii dedim abi. Masaya oturdular. Çocukla yolladım. Dedim içecek de sor. Yok bir şey içmeyiz dediler. Baktım şöyle 2 dürümü
bölüp 4'e bölüp 2 dönümü 4'e yedi. Ben onu öyle görünce hemen 2 tane ustaya söyledim. 2 tane daha hızlı bir şekilde at dedim. Gönderelim. Öyle bir kaliteli bir insanlar ki. Temiz bir aile yani belli. Biz istemedik dedi dürümleri. Biz 2 tane istemiştik. Olsun dedim 2 tane daha yiyin abi dedim. Yaklaşık 3-5 metre uzağımdalar. Benim fark ettiğimi, durumlarının olmadığını fark ettiğini bildiler. O baba var ya, duygulandı. Gözleri öyle bir baktı ki bana. Gözle konuştuk. Eşi arkasını döndü. Hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Yaklaştı. Ablam dedim olabilir. Olmayabilir dedim. Ağlamanıza gerek yok. Eşine dedim kardeşim bak. Her şey olabilir insan. Cebinden nakit de olamayabilir. Her şeye gidebilir. Siz şu yemeği yediniz. Nereye gidiyorsunuz şu an? Abi bilmiyorum arabada yaşıyoruz dedi. Ağlıyor. Sadece dedi kalan bir arabam dedi. Arabada yaşıyoruz dedi. Yemeklerini yediler. Dükkanıma baktılar. Abi burayı seni hiçbir zaman unutmayacağız dediler biliyor musun? Kardeşim dedim bak paraya ihtiyacım varsa insan insana her zaman muhtaçtır. Paraya ihtiyacım varsa dedim verip borç para olarak vereyim sana dedim. Olduğu zaman ver. Kabul edemem abi dedi. Ama bu senin yaptığın dedi var ya. Çok duygulandık dedi bir de ne bileyim dedi ya biz ilk defa böyle bir şey yaşıyoruz dedi. Ya çok anılar var ya. Anılar değil çok acılar var. Benim dükkanda ben normalde esnaf olarak balıkçıydım. Depremde yemek yoktu. Böyle bir şeye kalktım. Para kazanmak değil, durumunun olmadığını bildiğim insanlara akşam üzere diyorum al bunu şu konteynere götür. Sattığım dönerler, kebapların kârını da o şekilde durum olmayanlara dağıtıyorum. Kısmetse dün akşam kafamı yastığa koydum. Dedim bir şey yapayım ya, bir şeyler yapayım. Olmuyor insanlardan parayla yemek yapmak. İlk aklıma gelen ablamın oğlu, yeğenim Mustafa, teyzemin oğlu Ayhan. Bunlar yurt dışında. Durumları birazcık iyi bize göre. Dayım dedim böyle böyle bir durum var. Dayı dedi başım üstünde dedi. Bir miktar o yolladı. Teyzemin oğlu aynı şekilde. Diğer yeğenlerim. Yani ben dışarıya şey olmasın diye akrabalardan talep ettim şehir dışında, yurt dışında. Kısmet olursa Ramazan'ın 1. günü dükkanımı ücretsiz yapacağım. Yemek, iftar yemeği vereceğim. Rabbim bize haram yedirmeyi nasip etmesin. Şu zamana kadar haram yemedik. Ben sizi devamlı takip eden biriydim. Mehmet Yıldız hocamızdan çok etkilendim ben. Ne zaman yani şöyle Instagram'da gezdiğim zaman ilk gözüme çarpanlardan biri Mehmet Yıldız hocam diyebilirim. Bir sesini duymak isterdim ama. Çok selam söyleyin. O güzel nur yüzlü sesini duymak isterim. Her konuşmasını baştan alır sonuna kadar. Ya o kadar mı güzel anlatıyor ki? O kadar güzel anlatıyor. Eşim olsun, benim kızım olsun büyük 23-24 yaşında. Yani ailece biz takip ediyoruz Mehmet Hoca'yı. Mehmet Hoca Rabbim emsallerini çoğaltsın öyle insanların. Bir defa İskenderun'a geldiğini duydum bu depremlerden çok önce. Hatta geçen yıl mıydı öyle bir şey hatırlıyorum. Bugün İskenderun'dayız diye şey yapmış. O şeyi de ben bir gün sonra gördüm. Vah dedim ya bu adamın olduğunu geldiğini duysaydım ben de giderdim dedim. Kısmet değil Rabbim kısmet etmedi ama inşallah Mehmet Hoca'yı da görmek istiyoruz. Hatta Ramazan'da iftar yemeğinde yerimiz küçük bir şey değil ama yani orada ufak da olsa bir hizmet vereceğiz. Allah razı olsun. Sesimizi duyuruyorsunuz. Gezegenler bile bir aradayken
Tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.